Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın, gram altın ve Brent petrolle ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Fed'in şahin söylemleri devam ediyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün günü %2,64'lük yükseliş ile 1857 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 38,2 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Dün en yüksek 1857 seviyesi test edilirken en düşük de 1823 seviyesini görmüş oldu. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones Endeksinde %1,34, S&P 500 tarafında 1,18 ve teknoloji borsası olan Nasdaq tarafında ise %1,83'lük düşüşle kapattı. Avrupa borsaları da yükseliş gösterirken Asya piyasalarında ise ilk işlemlerde karışık bir seyir hakimdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed'in araçlarını kullanacağını söyledi. Powell açıklamasında üreticilerin önemli ölçüde arttığını görürken daha yüksek enflasyona yol açabilecek rahatsız edici bir oranda yükseldiklerini görmüyoruz. Ancak bu çok dikkatli bir şekilde izlediğimiz bir konu haline geldi ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Tedarik Yönetim Enstitüsü İmalat Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre 0,3 puanlık artış kaydederek 61,1 seviyesini çıkarak piyasa beklentilerine paralel bir şekilde geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında özel sektörün istihdamı piyasa beklentisi olan 525 bin kişi olarak gelmesi gerekirken 534 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurlarındaki görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası en son doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla gerçekleştirmişti. Merkez Bankası doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etti. Merkez Bankası ayrıca vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaşmış oldu. OECD, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı için büyüme tahminini %8,4'ten %9'a yükseltti. Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini de %3,1'den %3,3'e yükseltirken 2023 yılı için de %3,9 büyüme tahmini gerçekleştirildi. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri özel sektör istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmeye devam etmesiyle tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde sınırlı geri çekilmeler yaşansa da altının yükselişlerde sınırlı kaldığını söyleyebilirim. Ana destek ve direnç seviyeleri olan 1770 dolar
ve 1795 dolar aralığında fiyatlanan ons altında bugün veri akışı sakin. Yatay bir hareketin devamını bekliyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1765 dolar aşağı yönlü kırılmadıkça yarın açıklanacak olan verilerden önce bir miktar geri çekilmelerin yaşanacağını düşünüyorum. 200 günlük hareketli üstsel ortalama seviyesi olan 1800 dolar seviyesi yukarıya doğru geçilmedikçe yükselişlerin kar satışı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin de altını çizmek isterim. Gram altın tarafında ise gram altında genel fiyat hareketleri kur hareketlerine paralel gerçekleşmeyi sürdürürken ons altında dün olduğu gibi bugün de yatay fiyatlamaların yarın açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi öncesinde de devam edeceğini düşünüyorum. Kur tarafında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın doğrudan müdahalesiyle birlikte piyasaya yaklaşık olarak 1 milyar dolar civarında müdahalesi sonrasında 711 Türk lirasına kadar geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Bugün ise genel olarak veri akışı sakin olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplantısı ve yakından aldığım notları da yakından takip ediyorum. Brent petrol tarafında ise Brent petrolde Moderna CEO'su Benson'ın aşıların omikron varyantı ile başa çıkmakta zorlanabileceğinin açıklamalarının ardından ülkelerin uçuş yasaklarını devreye alması ile olası kapanmalara yönelik endişelerin ardından 67 dolar seviyelerine kadar geri çekildiğini gördük. Dün yeniden tepki alımlarının gelmesiyle 72 dolar seviyesine kadar çıkan Brent petrolde bugün yapılacak olan OPEC Plus ülkelerinin toplantısı öncesinde 69,80 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Brent petrolde direnç seviyesi olarak 70 dolar ve üzerinde 73 ve 75 dolar seviyelerini ilk etapta öngördüğüm direnç noktaları. OPEC Plus ülkelerinin toplantı sonrasında arsa artışlarını askıya alması durumunda Brent petrol fiyatlarını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Omikron varyantına ilişkin olumsuz haber akışları ve OPEC Plus ülkelerinin arz artışı yapması halinde ise Brent petrolün 70 dolar seviyelerinin altında 67 dolar ve 65 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take